Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de evimde çok sık yaptığım ve çocuklarımın çok sevdiği biberli çörek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel çöreği nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çöreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre ve daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya, isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve bir yemek kaşığı şekeri de ekleyip şöyle maya eriyene kadar çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı un ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ekleyip hamuru yoğurmaya başladım ve ihtiyaç halinde azar azar un ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Evet, yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle kasenin içerisine biraz havasını aldıktan sonra unladım masanın üzerine alıyorum. Eğer zamanınız yoksa hamuru yoğurduktan sonra 50 derecelik ısıtılmış fırında 20 dakika mayalandırabilirsiniz. Hamuru masanın üzerine de yaklaşık 1 dakika kadar yoğurduktan sonra daha kolay açılması için üzerini kapatıp 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirdiğim hamuru öncelikle parmaklarımla biraz açtıktan sonra üzerine un serpip oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Hazırladığım hamurun kıvamı biraz yumuşak olduğu için ara ara un serperek açalım. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. Ben hamuru açarken oklava kullandım. Her zaman söylediğim gibi benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için genelde oklava kullanıyorum. Ama tabii ki de siz isterseniz merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra köşelerinden çekiştirip dikdörtgen bir şekil veriyorum. Ve daha sonra erittiğim 100 gram tereyağının içerisine bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Pul biber yerine toz biber de kullanabilirsiniz. Ve bir fırçayla karıştırdıktan sonra hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada size tavsiyem erittiğimiz tereyağının biraz sıcak olması gerekiyor ki eklediğimiz pul biberin kokusu, lezzeti yağın içerisine geçsin. Sizler evinizde yaparken tereyağını ocağın üzerinde eritirken biberi o aşamada ekleyebilirsiniz. Evet, biberli yağı hamurun her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra bir kesici yardımı ile karşılıklı olacak şekilde 3 tane çizik atıyorum.
Çizikleri attıktan sonra karşılıklı bir şekilde çekiştirerek katlıyorum. Katladığım hamur tam orta kısma gelince içerisine beyaz peynir ekliyorum. Bu aşamada eklemeye de bilirsiniz ama peynir gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Evet, peyniri de ekledikten sonra tekrar karşılıklı bir şekilde çekiştirerek katlıyorum. Evet, katladığım hamuru öncelikle parmaklarımla, daha sonra da oklavayla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Ve daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Fırın tepsinin içerisine aldıktan sonra da şöyle elimle biraz bastırıp büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Çöreğin üzerine sürmek için kalan biberli yağın içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ve bir adet yumurta sarısını ekleyip bir fırça yardımı ile çöreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra eğer zamanınız varsa en az 20 dakika tepsi mayası yapıp daha önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirebilirsiniz. Ben tepsi mayası yapmadığım için daha önceden ısıtılmamış 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 190 derecede 30 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi biberli çöreğimiz nefis gözüküyor. Sizlerin de bu şekilde eğer tepsi mayası yapmayacaksanız soğuk fırında çöreklerinizi, böreklerinizi pişirmenizi tavsiye ederim. Eğer ki tepsi mayası yapmadan böreklerinizi, çöreklerinizi, poğaçalarınızı sıcak fırının içerisine koyarsanız içi hamur kalır ve kesinlikle pişmez. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, sizin de gördüğünüz gibi biberli çöreğimiz kat kat ve nefis gözüküyor. Eğer ki şimdiye kadar bu şekilde biberli çörek denemediyseniz mutlaka ama mutlaka bir kere bile olsa bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.